Merhaba değerli dostlarım, Define ve Arkeoloji kanalına, görünenlerin ötesine, bilinmeyenlerin tam kalbine hoş geldiniz. Bugün elimizde ne son teknoloji ne de bir dedektör var, ne de jeolojik haritalar. Bugün elimizde sadece inanç, sevgi ve yüzyıllardır fısıltıyla anlatılan o kadim sırlar var arkadaşlar. Bugün defineciliğin en tartışmalı, en gizemli ve belki de en korkutucu tarafına, yani o karanlık odaya bir mum yakacağız arkadaşlar. Konumuz doğaüstü yollarla define bulmak. Hepiniz duymuşsunuzdur. Hoca okudu, üfledi, yerini söyledi ama kazınca kömür çıktı. Ya da rüyamda gördüm, tam şurada dediler bana, yerini gösterdiler ama gidince bulamadım gibi hikayeleri. Peki bu hikayelerin arkadaşlar aslı astarı nedir? Gerçekten de cinler, rüyalar, tılsımlar ya da bizim duru görü dediğimiz o hisler bizi toprağın altındaki hazineye götürebilir mi? Yoksa hepsi birer şehir efsanesi mi? Bir söylenti mi? Arkanıza yaslanın, çayınızı kahvenizi alın ve derin bir nefes alın. Çünkü bugün anlatacaklarım ne bir fizik kitabında yazar ne de bir arkeoloji dersinde anlatılır. Bu bilgiler arkadaşlar Anadolu'nun köylerinde, Mezopotamya'nın kadim tapınaklarında ve Orta Çağ'ın büyük kitaplarında saklı kalmış, kulaktan kulağa fısıldanmış bilgilerdir. Ben bir araştırmacı olarak define ve arkeoloji ve tarih konularını çok seven birisi olarak ve hayatımın büyük bir kısmı bu konularla ilgili araştırmalarla ve aynı zamanda sahada fiili olarak çalışmakta olan biri olarak bu konuyu sizler için en ince detayına kadar tarafsız bir gözle inceledim ve gördüğüm tablo inanın bana sandığınızdan çok daha karmaşık. Tarih boyunca insanoğlu toprağın altındaki zenginliğe ulaşmak için her yolu denemiştir ve deniyoruz. Eski Mısır rahiplerinden Osmanlı'nın derin alimlerine kadar herkes maddenin ötesindeki güçlerden yardım ummuştur, medet ummuştur. Neden? Çünkü teknoloji yetersiz kaldığında insan ruhu devreye girer. Eskiler toprağın sadece fiziksel bir böyle katman değil, aynı zamanda ruhani bir örtü olduğuna inanırlardı. Onlara göre her hazinenin bir bekçisi, her gömünün bir sahibi vardı. Bu sahiplenme meselesi defineciliğin en temel ve en ürpertici kuralıdır arkadaşlar. Anadolu inanışlarına göre toprağa gömülen bir altın, bir nesne, bir madde, bir gömü, bir define her neyse belli bir süre sonra, yani 40 yıl ya da 100 yıl geçtikten sonra bu bölgelerdeki enerjisel varlıklar tarafından sahiplenilir. Biz buna halk arasında cinlerin sahiplenmesi diyoruz. Peki bu varlıklar neden altını seviyor? Arkadaşlar, araştırmalarım ve kendi tecrübelerim ve eski metinler gösteriyor ki mesele altının maddi değeri değil. Yani maddi değerinden dolayı değil. Mesele altının yaydığı o yüksek frekanslı enerjide. Altın doğadaki en iyi iletkenlerden biridir ve sadece elektriği değil, enerjiyi de iletir. İşte bu yüzden metafizik varlıklar altın gömülerinin etrafında bir nevi enerji alanı oluştururlar. İşte tam da bu noktada doğaüstü arama yöntemleri devreye giriyor. İnsanlar bu enerji alanını delmek, o bekçileri aşmak ya da onlarla anlaşmak için çeşitli ritüeller geliştirmişlerdir. Kimi zaman bir rüya ile gelen işaret, kimi zaman özel bir dua, kimi zaman da radyestezi dediğimiz çubukla arama yöntemi. Evet, çubukla arama aslında fiziksel bir yöntem gibi görünse de temelinde insan bedeninin ve ruhunun toprağın altındaki o enerjiyle rezonansa girmesi yatar arkadaşlar. Yani çubuk aslında sizin ruhunuzun bir antenidir. Öyle görebilirsiniz. Ancak arkadaşlar bu yol çok tehlikelidir. Çünkü bilmediğiniz bir frekansa, tanımadığınız bir boyuta kapı açıyorsunuz.
Hüddam ilmi denilen yani görünmeyen varlıkları hizmetkar olarak kullanma iddiasında olan kişiler tarih boyunca definecileri bizleri hep cezbetmiştir. Ama sonuç çoğu zaman hüsran. Akıl sağlığının yitirilmesi ya da büyük maddi kayıplar olmuştur. Çünkü o boyuttaki varlıklar yalan söylemeyi çok severler. Sizi bir dağın tepesine çıkarıp boş bir yeri kazdırabilirler. Boş bir kayayı kırdırabilirler. Ya da tam hazineyi buldum derken avucunuzdaki altını bir avuç küle bile çevirebilirler. Yani size öyle gösterebilirler. Bu bir illüzyon mudur? Yoksa gerçeklik algımızın bozulması mıdır? Evet arkadaşlar, şimdiye kadar anlattıklarım, daha yeni başladık videomuza. Size sadece bu buzdağının görünen kısmını anlattığımı düşünebilirsiniz. Çünkü bunun devamı var. Yani asıl mesele bu işin nasıl yapıldığı, hangi yöntemlerin kullanıldığı ve en önemlisi bu yöntemlerin ne kadar güvenilir olduğudur. Şimdi rüyalardan tılsımlara, cinlerden duru görüye kadar tüm o gizli yöntemleri, yaşanmış olaylar ve tarihi kayıtlar ışığında tek tek masaya yatıracağız. Sizlere şu anda bu konulardan ve daha başka konulardan bahsedeceğim. İyice dikkatle dinleyin arkadaşlar. Şimdi dedektörümüzü bir kenara bırakıp ruhumuzun ve zihnimizin derinliklerine ineceğiz. Dediklerimi düşünerek, hissederek dinleyin arkadaşlar. Böyle daha çok aklınızda kalacaktır, emin olun. Yani bana odaklanın arkadaşlar. Bir şey anlamak istiyorsanız, dediklerimi unutmamak istiyorsanız dediğimi yapın. Doğaüstü yollarla define aramanın en yaygın ve en bilinen yöntemleriyle başlayalım istiyorsanız arkadaşlar. Rüyalar ve istihare. Şimdi birçok defineci arkadaşımdan duyarım. Rüyamda aksakallı bir dede geldi. Bana filanca ağacın altını kaz dedi diye. İslam kültüründe ve Anadolu tasavvufunda istihare önemli bir yer tutar. Vardır arkadaşlar ve gerçektir. Ancak define için istihareye yatmak çok farklı bir boyuttur. Eski kaynaklarda define yerini öğrenmek için yapılan özel riyazetler, yani belirli bir süre hayvansal gıda yemeden insanlardan uzak durarak yapılan ibadetler ve okunan özel dualar anlatılır. Şimdi bu süreçte kişinin rüya aleminde o bölgenin manevi bekçileriyle iletişime geçtiğine inanılır. Ancak burada çok ince bir böyle çizgi var. Gördüğünüz rüya gerçekten rahmani bir işaret mi yoksa bilinçaltınızın size oynadığı bir oyun mu? Onu ayırt edebilmeniz gerekiyor. Ya da daha kötüsü, o bölgedeki negatif varlıkların sizi tuzağa çekmek için gösterdiği bir halüsinasyon mu? Tecrübeler gösteriyor ki arkadaşlar, define rüyalarının %99'u kişinin aşırı istek ve arzusunun bir yansımasıdır. Yani o ana kadar beynin düşündüğü ve bilinçaltımızda yer eden o çok yoğun isteklerin oluşturduğu bir görselliktir yani. Şunu demek istiyorum, gündüz neyi çok düşünürseniz gece onu görürsünüz. Ama o kalan %1'lik kısım var ya, işte o açıklanamayan tüyler ürpertici gerçekliktir arkadaşlar. Rüya ile nokta atışı yer bulan, kazdığı yerden tam da rüyasında gördüğü gibi küp çıkan olaylar polis kayıtlarına ve yerel tarihçelere geçmiştir. Vardır. Gelelim ikinci ve en tehlikeli yönteme. Hüddam ve cinler aracılığıyla arama yapmak. Şimdi arkadaşlar bu konu defineciliğin en karanlık sokağıdır. Öyle adlandırabiliriz. Bazı kişiler özel yetenekleri olduğunu ya da el aldıklarını iddia ederek cinlerle iletişime geçtiklerini ve define yerini onlara sorduklarını söylerler. Tarihsel metinlerde Süleyman peygamberin cinleri kullanarak tapınağı inşa ettirdiği ve hazineleri koruttuğu anlatılır. Bu inançtan yola çıkarak insanlar yüzyıllardır cinleri bağlama ritüelleri denemişlerdir. Ama unuttukları bir şey var ki o varlıklar insanlardan nefret eder ve dalga geçmeyi çok severler. Size şurada altın var derler, kazarsanız boş çıkar. Ya da tılsım var, kan akıtman lazım diyerek sizi günaha, suça teşvik ederler. Definecilikte en çok dolandırıcılık da bu alanda döner arkadaşlar. Çünkü görünen bir şeyler değildir ya, salla gitsin. Mesela hoca kılıklı şarlatanlar. Burada cin var, malı kaçırıyor, bana şu kadar para ver okuyayım, gerekeni yapayım diyerek
İnsanların umutlarını ve paralarını çalarlar. Gerçek bir manevi ilim sahibi asla para karşılığı define yeri söylemez, göstermez. Bunu aklınızdan çıkarmayın veya yani çok uğraşmanız lazım ki onu o kabul etsin. Öyle diyebilirim. Üçüncü yöntem ise radyestezi ve biyoenerji. Arkadaşlar bu diğerlerine göre daha bilimsel görünen ama yine de metafizik sınırlarında dolaşan bir yöntemdir. Çubukçuluk dediğimiz olay. Elinize aldığınız iki metal çubuk nasıl oluyor da toprağın metrelerce altındaki altını buluyor. Bilim buna ideomotor etkisi diyor arkadaşlar. Yani kasların bilinçsiz hareketi. Ama gerçekten de işin ehli çubukçular bunun bir enerji rezonansı olduğunu söylerler. Gerçekten bu bir ilimdir ve bunu herkes yapamaz. Ve günümüzde öyle peynir ekmek gibi satılan güya çubukları da alanlar sadece dağda bayırda gezerler. Bunun için bir altyapı, ruhsal bir arınma ve bu konuyla alakalı bir bilgi birikimine ihtiyacınız var arkadaşlar. İnsan vücudu evrendeki her şey gibi bir enerji yayar ve alır. Enerji alışverişinde bulunuruz her zaman. Görünmeyen enerjiler alışverişinde bulunuruz. Eğer zihninizi boşaltıp sadece aradığınız metale odaklanırsanız vücudunuz o metalin frekansını yakalayabilir ve çubuklar aracılığıyla size tepki verebilirler. Bu bir nevi duru sezi durumudur. Ancak bu yetenek herkeste yoktur ve geliştirilmesi çok zordur ama geliştirilebilir bir yetenektir. Çoğu zaman kişi kendi isteğiyle çubukları yönlendirir ve kendini kandırır. Farkında olmazlar. Evet, dönerler veya öyle gözükürler ama bunu kendisinin yaptığının farkında olmaz. Zaten çalışma yapıp kazı yapıp da bir şeyin bulunmamasının sebebi de budur. Bir de arkadaşlar tılsım meselesi var. Kazı yaparken aniden çıkan yılanlar, duyulan garip sesler ve üzerine çöken ağırlıklar ve farklı belirtiler. Bunlar definecilerin sıkça anlattığı olaylardır. Eskiler gömüyü korumak için sadece fiziksel tuzaklar değil, manevi mühürler de yaparlardı. Tılsım gerçektir arkadaşlar ama herkesin dediği gibi her yerde tılsım yoktur. Ve her yapılan tılsım da tutmazlar. Günümüzdeki hocaların okuyup üfleyip de hiçbir halta yaramayan o nuskaları gibi. Evet arkadaşlar az önce de dediğim gibi eskiden sadece fiziksel böyle tuzaklar değil manevi mühürler de yaparlardı. Bu mühürler o bölgeye yaklaşan kişinin zihnini bulandırmak, korku salmak ve onu oradan uzaklaştırmak için tasarlanmıştır. Bu tılsımları çözmek için en basiti sizin yapabileceğiniz şeylerden bahsedeyim. Sirkeli su dökmek, dualar okumak, demir çiviler çakmak gibi başka da birçok farklı ritüeller uygulanır. Tabi bunların nasıl uygulanacağını, neler yapılması gerektiğini bir sonraki videoda isterseniz yapabiliriz, video olarak paylaşabiliriz. Yorumlardan bekliyorum arkadaşlar cevaplarınızı. Peki arkadaşlar bu tılsımlar gerçek mi yoksa kapalı, havasız metan gazı birikmiş bir mağaraya giren definecinin gördüğü halüsinasyonlar mı? Bilimsel olarak bakarsak mağaradaki zehirli gazlar ve mantarlar insan beyninde korkunç tuhaf hayaller görmeye neden olabilir. Ama o mağaradan çıkmayı başaran, kaçan 5 kişinin de aynı kara köpeği ya da aynı dev yılanı gördüğünü anlattığı olaylar nedir peki? İşte bunlar bilimin açıklamakta zorlandığı o gri alanda kalıyor arkadaşlar. Yani biz bu konudan bahsediyoruz aslında. Ve ben de şahsen bu gibi paranormal durumlarla karşılaşmış birisi olarak tılsımların olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ve genelde olayların gelişimi genellikle şöyle olur. Defineci bir işaret bulur. Teknoloji yetersiz kalır. Bir hoca ya da medyum bulunur. O kişi gelir, burada çok büyük mal var ama sahipli der. Yani bir korku iklimi yaratılır. Kurbanlar kesilir, tütsüler yakılır, kazı başlar. Tam hedefe yaklaşınca ya kazma kırılır ya da biri hastalanır. Ya da kazmanın sapı elinde kalır. Ya da mal yer değiştirdi denilerek kazı durdurulur. Sonuç hüsran ve kayıp. Bu yöntemlerin içinde en masum ve belki de en etkili olanı kişinin kendi sezgilerini dinlemesidir. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar.
Edindiği bilgi ve tecrübelerden yararlanarak doğayla bütünleşmek, toprağın dilini anlamak, rüzgarın fısıltısını duymak. Eskiler buna doğa okuma derdi. Bir ağacın duruşundan, otların renginden, toprağın kokusundan orada bir yaşanmışlık olduğunu hissetmek. İşte bu insanın doğuştan gelen ama modern hayatta unuttuğu o 6. histir arkadaşlar. Şimdi bu karmaşık ve tehlikeli dünyanın kapılarını biraz böyle aralamış olduk gibi. Değil mi arkadaşlar? Peki biz ne yapmalıyız? Bu yöntemlere güvenmeli miyiz? Yoksa sadece bilimin ve teknolojinin ışığında mı yürümeliyiz? Ve en önemlisi bu işin sonu nereye varıyor arkadaşlar? Rüyalardan girdik, cinlerden çıktık. Çubukların titreyişinde gerçeği aradık. Ve gördük ki doğaüstü yollarla define aramak mayınlı bir tarlada gözü kapalı yürümek gibidir. Bazen şansımız yaver gider, evet. Ve karşıya geçersiniz ama çoğu zaman o mayına basarsınız. Neden? Çünkü o mayınları tespit edecek kadar bilgi sahibi değilsiniz de ondan. Altyapınız yok ondan. Sonuç olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Definecilikte en büyük tılsım bilgidir. En büyük keramet emektir. Doğaüstü yöntemler tarih boyunca var olmuştur ve var olmaya devam edecektir. Ancak tecrübesizce, bilgisizce uygulayacağınız bu yöntemleri tek başına bir rehber olarak kabul etmek sizi felakete sürükleyebilir arkadaşlar. Rüyalar size ilham verebilir. Sezgileriniz sizi bir bölgeye çekebilir ama kazmayı vuracağınız yeri belirleyen şey jeolojik yapı, arkeolojik veriler ve dedektörün ve cihazın verdiği o net sinyal olmalıdır. Her daim söylerim. Ne olursa olsun kazmadan önce mutlaka dijital veri alın. Sağlamasını yapın elinizdeki verilerin. Arkadaşlar belki de o sahipli denilen defineler gerçekten de bizim iyiliğimiz için korunuyorlardır. Belki de tılsımlar, o korkutucu olaylar bizi hazır olmadığımız bir zenginliğin getireceği felaketten korumak için varlardır. Çünkü hak edilmemiş, emek verilmemiş ve bilgisi sindirilmemiş bir hazine sahibine mutluluk değil, felaket getirir. Ve arkadaşlar tarih piyangodan büyük ikramiye çıkıp da hayatı mahvolan insanlarla doludur. Define de böyledir arkadaşlar. Eğer ruhunuz o zenginliği taşıyacak olgunlukta değilse o altın size ateş olur. Benim size define ve arkeoloji kanalı olarak en büyük tavsiyem şudur. Kendi iç sesinizi dinleyin. Ama aklınızı kimseye kiraya vermeyin. Bakın dediğimi iyi anlayın, iyi dinleyin. Ben cinlerle konuşuyorum, yerini biliyorum diyenlere değil, ben tarihi okuyorum, toprağı analiz ediyorum diyenlere güvenin. Gerçek sihir bir haritayı doğru okumaktır. Gerçek mucize binlerce yıl önceki bir medeniyetin izini sürebilmektir. Bu videoyu izleyen sizler artık sadece birer define meraklısı değil, aynı zamanda bu işin felsefesini ve tehlikelerini bilen bilinçli araştırmacılar oldunuz. Beni dinleyen arkadaşlardan bahsediyorum. Korkuya, hurafeye ve dolandırıcılara prim vermeyin arkadaşlar. Yolunuz bilim, ışığınız bilgi olsun. Unutmayın, en büyük hazine akşam olduğunda evinize sağ salim dönüp ailenizle huzurlu bir şekilde yediğiniz bir kap yemektir. Hiçbir altın küpü sizin ve sevdiklerinizin akıl ve beden sağlığından daha değerli değildir, olamaz. Eğer bu anlattıklarım size farklı bir bakış açısı kazandırdıysa doğru yoldasınız. Eğer gerçekten de böyleymiş dediyseniz bu videoyu beğenmeyi ve o değerli yorumlarınızı aşağıya yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun, bildirim zilini, o çanı mutlaka açın ki bir sonraki gizemli maceramızda yine birlikte olabilelim. Ve videoyu özellikle bu tür konulara meraklı, kandırılmaya müsait dostlarınızla paylaşın. Onları da uyarın. Ahan da buldum demeniz dileklerimle diyorum yine ve şansınız açık olsun. Hoşça kalın.